Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bir bilgisayarda, masaüstü bilgisayarda işlemci fanı ve diğer kasa fanlarının anakart üzerinde nerelere takıldığını, nerelere doğru takılması gerektiğini göstereceğim. Şimdi bakın, böyle X570 chipset bir anakartımız var. Şimdi Extreme sınıf anakartlarda büyütelim. Bakın burada CPU fan ve CPU options, OPT soketleri var. Yani şunlar. Şu ikisi, bu ikisi. Şimdi arkadaşlar bir de şurada geliyorum. Bakın burada da chassis, CHA fan 1 dediği chassis, yani kasa fanı demek veya sistem fanı olarak da geçer başka anakartlarda. IO pump dediği de bakın direkt pompa için, yani bu makinede sıvı soğutucumuz olduğu için bakın Thermaltake'in gördüğünüz gibi radyatörlü tek fanlı soğutucusu, sıvı soğutucusu var. Şimdi bunları nasıl bağlayacağımızı göstereceğim. Özellikle sıvı soğutucu takarken yanlışlıklar yapılıyor. Çünkü normal bir fanı takmak kolay. Çünkü sadece üzerinde fan var. Bir de olursa LED var. Onların bağlantıları kolay. Zaten CPU fanı, CPU fan kısmına takıyorsunuz kabloyu. Bu kadar. Normal fanlarda. Şimdi asıl karıştırılan konu bunlar. Şimdi ben burada da, şurada da bakın, bu anakartta kasa fanı 2-3 de var. Yani 3 tane chassis fan ya da sistem fan diğer adıyla. İşte IO pump chassis fanın biri burada. Burada da CPU fan ve CPU OPT, yani CPU options, yani ikinci bir işlemci fanı girişi var. Şunlarda zaten ledler, RGB ledler için var bakın ayrıca. Ona sonra değineceğiz. Şu an konumuz o değil. Şimdi bakın arkadaşlar, ben bunları boşa aldım size anlatmak için. Bakın bu arkadaş pompadan gelen, bakın pompadan geliyor. Gördünüz mü? Böyle pompadan gelen kabloyu buradaki IO pump'a takacağız. Buraya taktım. Gördüğünüz gibi IO pump'a taktım arkadaşlar. Şöyle yazısını göstereyim size. Hemen onun üzerindeki kasa fanında bakın, burada kasa fanlarımız var. Şöyle uzaktan göstereyim. 3 tane. Şimdi bunların birini, bakın onun da kablosu bu şekilde. Hem Molex eski tip hem de 3 pinli şeklinde fanımızın soketi var. 3 pinli olması demek PWM değil, yani hızını ayarlayamazsınız demektir. PWM olursa da hızı ayarlanabilir fan demektir. Yani o da 4 pin olur. Şimdi bunu da buraya taktım. Evet, gördüğünüz gibi kasa fan 1'e de buradaki kasa fanlarından birini taktım. Şimdi bakın, bu sefer yine bakın şu kablo nereden geliyor, bakın sıvı soğutucunun fan kablosu, şu fan. Bunu da arkadaşlar CPU fan kısmına takıyoruz. Onu da takıyorum. Bakın arkadaşlar, onu da CPU fan kısmına taktım. Onu da CPU fan'a takmanız gerekiyor. Şimdi burada değişiklik gösterecek şeyler şu arkadaşlar. Her anakartta böyle birebir aynı değil bu soket çıkışları. Yani fanları takabileceğiniz soketler hepsinde birebir aynı değil. Şimdi burada mantığını anlamanız lazım. Chassis ve sistem fan, bu direkt kasadaki diğer fanlara takabileceğiniz soket. Yani işlemci fanıyla vesaire ilgisi yok. Şimdi sizin eğer normal bir soğutucunuz varsa, dediğim gibi sadece direkt
fanın kablosunu CPU fana takıyorsunuz zaten. Bu şart. LED varsa da onu da herhangi bir, yani kasa fanı bölümüne de takabilirsiniz. Direkt burada bakın şöyle ledler için ayrı soketler oluyor. Oraya da takabilirsiniz. LED olayı farklı. Ya onu nereye takarsanız takın, uyumlu herhangi bir sokete takarsanız hiçbir sıkıntı olmayacaktır. LED'iniz yanacaktır. Şimdi gördüğünüz gibi bunu şimdi bazılarında bazı anakartlarda videoda diğer başka anakartlar göstereceğim. Olmadığını göreceksiniz. Böyle IO pump şeklinde olmuyor. Ya da sadece pump yazar. Pump fan yazar. Pump fan yazması farklı bir şey. Pump fan yazıyorsa şu fanı, yani sıvı soğutucunun fanından bahsediyor demektir. Bu durumda fanı takıyorsunuz pump fan yerine. Yine pompanın şeyini de, eğer ayrı bir pompa, yani buradaki gibi IO pump yoksa, varsa buna takıyorsunuz. Çünkü IO pump portu direkt %100 çalışmaya ayarlıdır. BIOS tarafına geçtiğimizde göreceksiniz. Orada göstereceğim. Onu değiştiremeyeceğiz zaten. Yani %100 çalışıyor. Çünkü bu pompa olduğu için bunun %100 çalışması gerekiyor. Fan öyle değil. Fan daha yavaş çalışabilir sıcaklığa göre. Durum bu, anlatabildim diye düşünüyorum. Yani bu CPU Option Fan'da kullanabilirsiniz. Bu da ne durumlarda kullanılıyor? Mesela bu sıvı soğutucunun 3 fanlı, 2 fanlı modelleri de var. Görmüşsünüzdür veya duymuşsunuzdur bilmeyenler. Bu durumda onlardan mesela ayrı mesela 3 fanlı diyelim veya 2 fanlı. İkinci fanın kablosunu da o CPU OPT'ye takabilirsiniz mesela. Veya yine yoksa normal chassis fanlardan birine takabilirsiniz ama bu sefer BIOS'tan, yani onu ona taktığınızı bilip ona göre ayar yapmanız gerekiyor. Onu bilin. Onun dışında söyleyeceğim, dediğim gibi mesela 3 fanlı olursa da genelde 3 fanlı, 2 fanlı ve 3 fanlı sıvı soğutucularda o kabloları birleştiren bir kablo var. Ya da fan controller vardır. Ona takarsınız. Tek kabloyu indirir o. Yine burada aynı yere takarsınız. Yani CPU fan ya da CPU OPT soketine takarsınız. Yani o fan kabloları ayrı ve birleştiren kablo çıkıyorsa içinden, onları birleştirip takabilirsiniz ve 4 pinli ise, PWM fansa, PWM özelliği varsa da zaten hızını da ayarlayabileceksiniz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Diğer anakartlarda da göstereceğim. Onlarda daha mikro ATX ve başka anakart tiplerinde, orta sınıf anakartlarda bu kadar fan soketi olmuyor. Bakın diğer iki kasa fanı da bakın buraya chassis fan 3 ve 2'ye taktım. Gördüğünüz gibi bu fanlar da çalışacak. Onları BIOS'tan ayarlarını göstereceğim size. Evet arkadaşlar, bu da başka bir anakart. Mesela bakın diğer anakart gibi ekstrem bir anakart değil. Bakın mesela buradaki şeylere bakalım. Çıkaralım. Gördüğünüz gibi standart bir fanımız var. Bakın burada CPU fan ve sistem fan var bunda da. Şöyle büyütelim. Gördüğünüz gibi CPU sistem fan 1 var. Adlar değişik olabilir. Biz ne yapıyoruz? Bakın bu 4 pinli fan kablomuzu buraya CPU fan kısmına takıyorum. Eğer böyle bir standart fanınız varsa. Bakın burada diğer fan çıkışlarına bakalım. Bakın burada sistem fan 2 var. Bunda gördüğünüz gibi kasa fanı veya eğer başka yer bulamıyorsanız birleştirip ya da tek olarak bu sistem fan 2'ye takabilirsiniz. Neyi taktığınızı bildiğiniz için onu da BIOS'tan ayarlamanız kolay olacak. Yani sistem fan 2'de ne olduğunu bildiğiniz zaman bir sıkıntı olmayacaktır. Bakın bunda gördüğüm kadarıyla başka bir fan çıkışı yok. Bakalım. Gördüğünüz gibi bunda başka bir, yani böyle bir anakarta sahipseniz hani ona göre, yani hepsi aynı olmadığını göstermek için gösteriyorum. Gördüğünüz gibi başka yok.
Mesela başka bir anakart göstereyim. Mesela micro ATX bir anakartta bakalım. Bakın gördüğünüz gibi bunda da CPU fan çıkışı var. Şurada bakıyorum. Evet bakın şurada sistem fan 1 var. Sistem fan var. Görüyorsunuz bir tane. Başka yoktur diye düşünüyorum. Bakalım. Evet bakın böyle micro ATX anakartlarda zaten bir tane sistem fan çıkışı, bir tane CPU fan çıkışı oluyor. İlk gösterdiğim anakart extreme bir anakart olduğu için onda hepsinden bol bol bulunuyor. Gördüğünüz gibi onda 3 tane sistem fan, bir tane CPU options fanı ve pump fan vardı. Bunda gördüğünüz gibi sayı daha az. Dediğim gibi yani daha uygun fiyatlı ve micro ATX olan anakartlarda fan çıkışı fazla olmuyor. Okey, onda da aynı şekilde CPU fana CPU'nun veya sıvı soğutucunun kablosunu takıyorsunuz. Sistem fana da kasa fanı vesaire onları takıyorsunuz. Bakın bu da benim şu an kullandığım bilgisayarın anakartı X670 chipsetli Ryzen 7950X Ryzen 9 var işlemci olarak. Bakın burada CPU fan 1 var. Onu da göstereyim. Bunda farklı biraz. Daha modern bir anakartta da gösteriyorum. Bakın pump fan diyor. IO pump değil. İkisi aynı şey değil. Bunları anlamanız için gösteriyorum. Yani pump fan dediği gördüğünüz gibi şurada bu arkadaşların. Bakın bende 320 mm 3 fanlı sıvı soğutucu var. Şimdi bunun fanları tek kablo ile birleşiyor ve bunları gördüğünüz gibi o pump fan kısmına takılı. Gördüğünüz gibi sistem fan. Bakın bir önceki gösterdiğim anakartta X570 olan anakartta bakın o chassis fan diye geçiyordu. Burada sistem chassis fanla sistem SYS fan 1 aynı şey. Bunu görmeniz için gösteriyorum. Bakın yine şurada sistem fan 2 3 var. RGB'ler için de çıkışlar var. Bakın bende takılı bu RGB'lerin yanması için. Gördüğünüz gibi fanlardaki RGB'ler vesaire. O soket ayrı. Bir de şurada bakın sistem fan 4, sistem fan 5 var. Yani bunlara şu kasa fanlarını, şu arkadaşları takabiliyoruz. Bakın var 6-7 tane egzoz fanı ile birlikte. Bakın şu an bunlar durmuş vaziyette çünkü PWM özellikli fan olduğu için sıcaklık belli bir noktaya gelmeden çalışmıyor ve böylece sessiz oluyor. Gördüğünüz gibi sessiz çalışıyor. Bakın sıvı soğutucunun fanları da yavaş dönüyor. Şu an bir şeyler de açık çalışıyor. Bakın işlemci ısım 51 derece. Ki bu içerideki fanlar çalışmadı halde. Durum bu arkadaşlar. Modern bir anakartta da böyle. Dediğim gibi özellikle pump çıkışı varsa bu pompanın kablosunu oraya takıyorsunuz. Ama pump fan varsa fanlarını, şu fanların kablosunu oraya takıyorsunuz birleştirip. Birleştiremezseniz de sistem fanlarına takmak zorundasınız zaten. Ona da BIOS'tan ona göre ayarlayacaksınız. CPU fana da dediğim gibi eğer direkt pompa çıkışı yoksa pompadan giden kabloyu CPU fan kısmına takacaksınız. Evet, devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi bilgisayarın BIOS'una girdim. Fan bağlantılarını göstermiştim. Şimdi size BIOS'ta nasıl bir ayar yapacağınızı göstereceğim. Gördüğünüz gibi ilk ekranda, evet gördüğünüz gibi bakın bağlı olan fanlar. Şu da anakartın üstündeki fan. Şimdi BIOS'a girmek için Del F2 gibi, yani genelde ben bu Asus olduğu için Del tuşuyla girebildim.
F2 olabilir. Genelde F2 delete tuşudur. Eğer bunlarla girmiyorsa BIOS'a anakartınızın marka modeline göre internetten bakabilirsiniz. BIOS tuşu, işte marka model BIOS tuşu diye aratırsanız muhakkak çıkar. F10 olabilir, F1 olabiliyor. Yani değişebilir marka modele göre. Şimdi BIOS'a girdiğimizde böyle bir ekran karşılıyor bizi. Bakın burada fanlar, bakın kaç devirde döndü, hangilerinin aktif olduğunu. Bakın OPT'ye bir şey bağlamadığımız için bir şey yok. Ama diğerleri mesela bakın kasa fanı 1, 2 ve 3 bağlıydı. Size göstermiştim. Bakın onlar da burada gözüküyor. PCH fanda anakartın üzerinde ekstrem bir anakart olduğu için köprüyü soğutan bir fan var. IO pump'ı da dediğim gibi takmıştık. Pompamız vardı. Sıvı soğutucumuz vardı bu bilgisayarda. Şimdi bakın burada Q-Fan Control diye bir bölüm var. Şimdi buraya girdiğinizde hepsini tek tek ayarlayabiliriz. Şimdi buradaki menülerdeki yazıları size açıklayacağım. Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. Eğer Optimize All derseniz bu kendisi anakart, kendisi fanları optimize bir şekilde, ama bu uzun sürüyor, onu da söyleyeyim. Beklemeniz gerekiyor. Ben bunu yapmayacağım. Ben size manuel, daha kolay, daha basit ayarları göstereceğim. Bu hiç bilmediğiniz zaman hani ben uğraşmak istemiyorum, basayım kendisi yapsın diyorsanız, ama bu tabi istediğiniz sonuçları vermeyebilir, onu da söyleyeyim yani. O optimize, yani en optimal ayarları ayarlarsın. Şimdi buradan mesela arkadaşlar bunları seçebiliyoruz. Bakın her birini çift tıkladığım zaman seçebiliyorum. Şimdi CPU fan. Bakın burada altta standart, bildiğiniz standart şekilde çalışıyor. Silent derseniz, silent seçerseniz sessiz çalışır. Burada da gösteriyor size, yani hangi dereceye geldiğinde yüzde kaç çalışacak. Bakın burası derece, şu kısım. Bakın mesela 30'a geldiğinde 30'dan sonra bakın hızlanacak. Bu da fan yüzdesi. Bakın bu da yüzde. İşte %50'de çalışacak. %60'ta çalışacak gibi. Bakın standarda aldığımda bakın biraz daha farklı. Bakın standarda aldığımda daha farklı. Silent aldığımda biraz daha değiştiriyor. Turbo'da zaten çok hızlı çalışıyor. Yani belli bir ısınmadan sonra. Full speed derseniz bakın %100 çalışır. Yani bu da çok sesli çalışmasına yol açar. Manuelde de mesela siz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz bunları. Yani kaç derecede yüzde kaç çalışsın. Şimdi mesela ben size asıl göstereceğim kısım bu. Yani bu üstteki DC ve PWM de şöyle. Eğer zaten PWM fanınız varsa, yani 4 pinli ise hızları ayarlanabilir demek. Yani hızını ayarlayabiliyorsunuz. DC de voltaja göre ayarlıyor. Tek fark bu. Bunu da açıklamış oldum. Şimdi mesela bizim taktığımız pompanın fanı 3000'li olduğu için PWM seçmeyeceğim doğal olarak. Şimdi manuelde de bakın ben size bunların testlerini çok yaptım. Zaten size bakın daha aşağıya izin vermiyor, bakın. Şimdi manueldeyiz ya. Bakın size zaten daha alta izin vermiyor. Yani minimum diyor bu. Yukarıya doğru alabiliyorum bakın, dikkat ettiyseniz. Ama aşağıya indiremiyorum. Yani minimum %60'ta çalışması gerekiyor CPU fanın. Size daha fazla aşağıya bakın indirmeye izin vermiyor. Yani minimum %60 olması gerekiyor. Yani bu anakartta böyle. Bu anakarttan anakarta değişir. Onu da söyleyeyim. Değişebilir. İşlemci anakarta göre değişir. Yani biz şu anda minimum %60 yapabiliyoruz. Peki ne kadar sıcaklıkta %60'a girsin? Onu ayarlayacağız. Daha fazla şeye ne zaman çıkacak? Ben bu işlemcileri iyi tanıdığım için Ryzen 9 3900X var bu makinede. Şimdi bakın 30 dereceye kadar %60. İşte sonra mesela ne zaman yükselsin?
Mesela 50 dereceye kadar da %60 olsun. Sonrasında da zaten bakın 60'tan yukarı olursa da %70 dereceye gelirse %75 çalışsın. Evet. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ben %70 derece olursa %75 çalışsın dedim. Sonrasında zaten bakın buradan sonrasında da biz 70'te belirledik ya en sonuncuyu. Zaten 70 dereceyi geçtiği anda da kademeli olarak %100'e doğru hızlanacak demek oluyor. Buradan apply diyelim. Yani ne yaptık? %60'tı zaten sınırımız, daha aşağı alamıyorduk. 30 derece ve bakın burada ne dedik? 50 derece olursa 60'ta, 70 derece olursa biraz daha yükseltelim. İşte %76'da çalışsın dedik. Eğer 70'i de geçerse %100'e doğru hızlansın dedik. Yani en güzel ayar da bu mesela. Ryzen 9 3900X için güzel bir ayar yaptık. Şimdi kasa fanlarına gelelim. Kasa fan 1. Mesela bu da mesela fan off derseniz mesela hani belli bir dereceye kadar kapatsın, sonra hani belli bir dereceden sonra açsın. Bu ne işimize yarıyor? Hemen zırt pırt bu. Şimdi mesela bir de PWM fan değil. Anladınız mı? Bu devreye girmesin yani. Niye hep yani daha sıcak değilken niye devreye girsin? Anladınız mı? O yüzden de mesela bunu sıcaklığımız 40 derece olursa işte fan hızımız, bunda da bakın dediğim gibi bunlarda daha aşağıya alamıyoruz. Bir daha bakalım. Fan off'tayken de bakalım. Evet, gördüğünüz gibi daha aşağısına izin vermiyor. Şimdi ben de o yüzden şöyle yapacağım. Bir de bunun advanced ayarları var. Onları da göstereceğim size. Ben diyeceğim ki 40 derece olursa, evet 40 derece olursa, bakın 40 olursa sıcaklık ve bu şeyi de göstereceğim size daha detaylı. Sonra bakın 40 olursa %60 ile çalış. Daha bakın düşürebilirsiniz ama tavsiye etmiyorum. 40 zaten minimum 40'a getirebiliyorum. İşte 40 olursa öyle. Bakın 50 derece olursa şöyle yapalım. 50 derece olursa da 50 dereceye kadar da öyle çalışsın. Bakalım 50, tabii 50 dereceye kadar bizim fanımız %60'da çalışsın. Sonra bu da 70 dereceye geldiğinde yine böyle %70-71 gibi çalışsın diyorum. Okey. Şimdi fan 2'ye gelelim. Bunu da manuele alalım. Bu da aynı şekilde %50'ye kadar %60 çalışsın. 70 derecemiz olursa da %70 çalışsın. Sonra da %100'e çıksın. Fan 3'ümüzü de öyle yapalım. 3. kasa fanımızdı biliyorsunuz. Hatırlatayım. Evet. 50 derecede şunu da ayarlayalım. 70 derecede %70. Sonra aya pump'a geliyorum. Aya pump'ı zaten değiştirtmiyor gördüğünüz gibi. Aya pump'ı zaten değiştiremiyorsunuz. Pompa olduğu için bunun zaten %100 çalışması gerekiyor. CPU fanı ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bütün ayarlarımızı yaptık. Apply dedik, kaydettik. Tekrar bakabiliriz. Gördüğünüz gibi.
Sonra Exit'e basıyorum. Şimdi bakalım fan hızlarımıza. CPU fan bakın 1000 devir üzerinde dönüyor. Kasa fanları da 700-750 gibi dönüyor. RPM'de dönüş hızı. Pompa hızımız bakın 1800-1900 RPM. Bu da anakartımızın kendi küçük fanı 3000 RPM ile dönüyor. Gördüğünüz gibi bu ayarları bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi Advanced yani gelişmiş ayarlara geçelim. Bunun için Advanced moda geçmemiz lazım. F7 ile geçiyor genelde bütün anakartlarda. Değişebilir ama. Siz bakın Advanced moda tıklayalım. Evet, tekrar bakalım ısılarımıza bakalım. Bakın şu an CPU ısımız 37 derece. Anakartımızın ısısı 42 derece. Bunlar güzel, gayet düşük şu anda. Bakın burada da gösteriyor bize işlemci fanımızın dönüş hızı. İşte kasa fanlarımızın 1, 2, 3 bunların hızları. IO pompanın hızı. Anakartımız üzerindeki fanın hızı. CPU voltaj vesaire. Bakın burada da QFan Configuration var. Monitör kısmına girmiştim. Bakın buradan QFan Configuration'a geliyoruz. Dediğim gibi buradan yine QFan Tuning'e girerseniz yine o öbürkü gibi optimize edecek. Bunu dediğim gibi çok acemiyseniz, uğraşmak istemiyorsanız yapabilirsiniz. Şimdi bunu dediğim gibi burada anlatmıştım. Disable ederseniz kapatmış oluyorsunuz fan kontrolünü. Auto derseniz kendi otomatik ayarlıyor. DC modu demiştim, voltaja göre hız ayarlıyor. PWM'de zaten fanın hızını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yüzde kaçta ne kadar çalışacağını, her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Biz bunu 3000 olduğu için DC modda bırakıyoruz. Bakın bu da fanın kaç saniyede devreye gireceği. Bu da kaç saniye sonra devreden çıkacağını ayarlayabiliyorsunuz saniye cinsinden. Ben bunları 0 yaptım direkt devreye girsin diye. Bakın en düşük CPU fan hızı diyor. Bunu da ayarlayabiliyorsunuz. En düşük bakın ignore derseniz iptal oluyor. Mesela 200'e bırakırsanız bunu da en düşük 200'e alın. En düşük olabileceği hızda çalışabilsin. Bakın burada manuel seçtiğimiz için orada aynı profiller burada da var. Standart, sessiz, turbo. Tabii ki manuelde bırakıyorum. Bakın burada bunları da aynı oradaki gibi buralara rakam girerek ayarlayabiliyoruz. Mesela maksimum işte 70'teyken 71 dereceyken yüzde kaç çalışacağı. Mesela buraya yazabiliyorsunuz. Bakın üzerine geldiniz ya, klavyeden 70 dediniz, enterladınız. Mesela kaç bu da? Buradan daha kolay ayarlanıyor. Öbür tarafta mouse'la ayarlamak zorundasınız. Mesela 70 derece olursa %75 hızda dönsün. Mesela 50 derecedeyken kaç dönsün? Mesela bakın 50 derecede %50 yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Gördüğünüz gibi sınır 60'tı bu anakartta. Bu anakartta onu özellikle belirteyim. Bakın daha düşük yazamıyoruz. Daha yüksek yazabilirsiniz ama daha en düşük 60 oluyor. Bu da 30 derecedeyken yine bunu değiştiremeyeceğiz. Mesela 25. Bazı anakartlarda yapılabiliyor ama anakart ve işlemciye göre değişir bunlar. Yani bunlar sabit ayarlar değil. Ben bu anakarta göre yaptım. Chassis fans dediği sistem fanlarımız, kasa fanlarımız. Dediğim gibi bunlar 3000 olduğu için DC modda bırakıyorsunuz. 4000 olursa PWM moda alıyorsunuz. Oto'da otomatik, disable kapalı demek. Bunları aklınızda tutun. Şimdi bakın kasa, bu da önemli. Bakın burada daha ayrıntılı şeyler göstereceğim. Kasa fan 1 diyor mesela. Nereden yani? Neye, hangi şeyin ısısına göre demek bu bakın. İşlemcinin ısısına göre mi çalışsın? Anakartın ısısına göre mi çalışsın? Yani içerideki kasanın içindeki multiple sources seçerseniz de her ikisinden de aldığı verilere göre çalışır. Ama tabi anakartla
işlemcinin ısıları böyle paralel olmadığı için, aynı şekilde gitmediği için bunu seçmeniz lazım. Mesela ben bunları, eğer kasafını, mesela bunları değişik ayarlayacaksınız. Mesela bir tanesi ya hızları farklı çalışsın istiyorsanız, ama hepsini anakart, hepsini CPU da yapabilirsiniz. O zaman ona göre davranacak. Yani işlemci ısısının durumuna göre davranacak. Motherboard derseniz de anakartın ısısına göre davranacak. Multiple sources dersen her ikisinin de ısısına bakıp davranacak. Eğer ama hani bunları seçmekte zorlanıyorsanız, yani benim tavsiyem, genelde iç ısıyı göreceğiniz için ikisinden de olanı seçerseniz daha iyi olur. Ama dediğim gibi işlemciye göre, anakarta göre de yapabilirsiniz bu seçenekleri. Bazı anakartlarda multiple sources olmayabilir. Yani çoklu kaynaktan bak gibi bir seçenek olmayabilir. O zaman da şöyle seçeceksiniz. Genelde mesela işlemci ısısını, işlemcinin kendi fanı, zaten sıvı soğutucunuz varsa bunu motherboard'a alın. Daha sağlıklı olacaktır. Ama işlemci fanınız daha güçlü bir fan değilse, standart bir fansa, işlemciye göre de yapabilirsiniz. Dediğim gibi en mantıklısı bunu seçmek. Mesela birinci bakacağı bu, ikinci bakacağı bakın şu. Hani zaten yok başka. Üçüncü bir sensörümüz yok. Olabilir başka anakartlarda. Onu da seçebilirsiniz. İlk önce neye baksın mesela. Anladınız mı? İlk neye baksın? Doğal olarak ilk önce CPU seçiyorsunuz. Sonra motherboard. Sonra bakın. Bu da yine hızlanma. Kaç saniyede hızlansın, kaç saniyede dursun. Bu da minimum yine fan hızımız 200'e kalacak. En düşük neyse onu alın yani. Bakın CPU fan 1 profilimiz manueldeydi zaten. Bakın burada da yapmıştık. Kaç derecede kaç çalışsın. Mesela bunu 70 yapalım. Evet, 50 dereceye ulaştığında da %60 zaten minimum indirebileceğimiz yüzdeydi. %60. 40 olursa da bunu daha çok düşürebiliyor muyuz bakalım. 30 diyelim. Evet, 30 yapabiliyorum. 25 deneyelim. Evet, çok fark ettirmeyecektir. Sadece denemek için yazdım. Evet, yine %60'tı zaten minimum. Bakın fanın durmasını algılama seçeneğini açalım. Fan durursa haberiniz olsun. Şimdi gördüğünüz gibi kasa fanı 1'in ayarlarını yaptık. Kasa fan 2 yine aynı şekilde DC mod. Bunu açıklamıştım. Buna da multiple source diyelim. Bu da ilk anakarttan, ikinci işlemciden alsın. Onları anlatmıştım. Geçiyorum. Yine manuel doğal olarak. Evet, 70 derecede %70 çalışsın dedik. 50 derecede %60. Bunu da 30 yapalım. %60. Yine bunda alarm stop fan, yani fan durursa algıla seçeneğini açıyorum. Yine DC mod, PWM Auto'yu açıklamıştım. Bu da multiple source diyelim. Evet, bu da aynı şekilde. Hepsini aynı ayarlıyoruz doğal olarak. Bunu yine açıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi kasa fanı ayarlarımızı da yaptık. Geri dönüyoruz. IO pump kontrol. IO pump kontrolü PWM mod yapıyorum. Çünkü bu 4 pinliydi hatırlarsanız. Tabii ki bu CPU olacak.
pompa olduğu için bunu motherboard yapmayın veya multiple source yapmayın bunu. Aya pompa 70 ise zaten evet, bunda değişiklik yapamıyoruz. Öyle olması lazım. Evet, gördüğünüz gibi. Yani bu her şekilde 100 çalışacak pompa olduğu için bunu zaten değiştiremiyoruz. Evet, tekrar gelelim. Başka yapacağımız bir ayar. Evet, ayarlarımız bu kadar. Evet, buradan tabii ki Save Change and Reset'i seçip veya F10'a basarsanız da gelir. Bunu seçiyoruz. Bakın yaptığımız değişiklikler burada çıktı. Buradan OK ve sistemimiz açılıyor. Evet, sistemimiz açıldı. Evet arkadaşlar, bu da benim şu an kullandığım mevcut sistemimin BIOS'u. Delete ya da F2 ile girebiliyorum. MSI'larda Delete Del aynı tuş. Bilmeyenler için, ya da F2 ile girebiliyorsunuz. Diğer anakartlarda da dediğim gibi, daha önce bahsettiğim gibi internetten marka model BIOS tuşu diye yazarak aratıp bulabilirsiniz. Eğer giremezseniz. Şimdi arkadaşlar, BIOS'a girince temel ekran böyle. Advanced ekranı farklı. İlk önce temel ekranda göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada hardware monitör kısmı var. Buraya giriyorsunuz. Girdiğinizde zaten size sistem fanları ile ilgili, bakın fan kontrol kısmı geldi. Şimdi bakın, all full speed derseniz hepsi full speed çalışır. Bu tabii ki çok sesli çalışmasına yol açar. Biz bunu istemiyoruz. Zaten amacımız bunları güzel optimize etmek. Bu ekrandan bahsedelim. Bakın burada seçtiğiniz hangisi ise onunla ilgili ayar yapıyorsunuz altta. Şu ayarları yapıyorsunuz komple. Burada sizin CPU, işte sistem sıcaklığı, MOSFET, chipsetlerin sıcaklığı, voltajları vesaire, burada onların bilgisini veriyor size. Ve burada yaptıklarınız modern anakartlarda kaydetmeden de devreye giriyor. Bunu da bir söyleyeyim. Şimdi mesela burada ilk önce tabii ki CPU 1 dediğimiz CPU fana takılı. Fanımızın bakın RPM hızını, yani dönüş hızlarını gösteriyor. Pompanın hızını gösteriyor. Diğerleri de sistem fan çıkışları. Ben fan controller kullandığım için burası yanıltmasın. Normalde siz eğer sistem fan çıkışlarına takarsanız burada da dönüş hızlarını vesaire göreceksiniz ve ayarlayabileceksiniz. Yine de ben burada bunları ayarlayabiliyor olacağım. O yüzden göstereceğim size. Şimdi öncelikle tabii ki CPU 1 ile başlayacağız. Yani CPU fan soketine takılı fanlarımızın, biliyorsunuz ben biraz önce göstermiştim. 3 fanlı 320 mm sıvı soğutucu kullanıyorum. 3 tane fanı var ve bu fan kablolarını birleştirip direkt CPU fan kısmına, pump fan kısmına taktım. Şimdi buraları açıklıyorum size. Yine videonun başlarında bahsettiğim gibi, diğer anakartlarda gösterdiğim gibi PWM, bakın seçtiğim zaman şuraya dikkat edin. Şimdi otoda bırakırsanız her şeyi otomatik yapar. Yani PWM ya da DC olmasına otomatik sistem algılar. PWM ise PWM, PWM değilse DC şeklinde çalıştırır DC modunda. Şimdi PWM'e gelecek olursak, bakın burada sağ tarafta gösteriyor. PWM modu, PWM özellikli fanlarda işte fanın belli bir dereceye, işte kaç derecede ne kadar yüzdeyle çalışacağını seçersiniz. DC'de de bakın, DC seçtiğimde bakın bu da voltaja göre yapar. Çünkü PWM özelliği olmadığı için yüzdeye göre yapamayacağına göre voltaja göre ayarlar hızı. Bunun farkı bu, birbirinden farkı. Tabi biz burada otoyu da kullanabiliriz. İşte dediğim gibi, eğer biliyorsanız PWM veya DC olduğunu biliyorsanız, dediğim gibi, ve bunları da şöyle anlayabilirsiniz, PWM özellikli fanları. PWM özellikli fanlar 4 pinli olur. PWM özelliği olmayanlar 3 pinli olur. Buradan anlayabilirsiniz. Ve
PWM özelliği olmayanlar da genelde direkt bağladığınızda sistem fan ya da chassis fan kısmına taktığınızda direkt en yüksek hızıyla çalışır. Dolayısıyla bu da istenmeyen bir durum. Bu da sesli çalışmasına yol açar. Şimdi burayı bu dediğim gibi otoda da bırakabilirsiniz ama biliyorsanız hangisi olduğunu, 4 pinli ise PWM'i seçin, 3 pinli ise DC'yi seçin. Şimdi burada temperature source, yani sıcaklık kaynağının nereden alacağı, yani hangi sensörden nereyi alacağı. Yani burada mesela biz CPU fan olduğu için bu CPU core olacak dolayısıyla. Yani bunu motherboard, MOS, işte chipset, AB vesaire bir şey seçmeyin sistem. Sistem dediği de kasa içi, hani anakarttan yayılan diğer elektronik parçaların, ekran kartı vesaire, onlardan ölçüp ona göre davranır. Yani ona göre burada ne seçerseniz oradaki ısının ne olduğuna göre fanlarınızı ona göre ayarlar. Yani ısı kaynağı neresi? Bunu seçmeniz gerekiyor. Ama burada tabi CPU fanda ve pump fanda kesinlikle bu CPU core olacak. Diğerlerinde değişir, bunu söyleyeyim. Bunu kesinlikle CPU core seçeceksiniz veya CPU seçeceksiniz. Bazılarında da CPU diye çıkıyor. Bunu da daha önce bahsetmiştim. CPU fan bir step up time, yani fanın ne kadar zamanda hızlanacağı, bu da ne kadar zamanda duracağı. Anladınız mı? Bunlar saniye cinsinden olur. Ona göre hesaplayabilirsiniz. Şimdi bu tarafa gelelim. Orta kısımda dediğim gibi bakın, burada da şu an mevcut, bakın Smart Fan mod açık ve Smart Fan modunda bakın burada göstermiş. Böyle bir skala ile gidiyor. Gördüğünüz gibi bakın, bu tarafta dönüş hızımız var. Bu tarafta sıcaklıklar var. Şimdi mesela bakın 20 derece olursa şu sağdakiler Fahrenheit. Bizde kullanılmıyor biliyorsunuz. Biz santigrat kullanıyoruz. Bu Amerika'da vesaire, İngiltere'de kullanılan birim. Şimdi mesela sıcaklık 20 olursa işte ne kadar dönecek? Bakın burada gösteriyor kaç RPM döneceğini ve burada da yüzdelerini görüyorsunuz. İşte bakın yani 80 derece olursa %100 çalışsın. İşte 65 derece olursa %70 çalışsın fanlar. İşte 45 derecede %35 çalışsın. İşte sıfırsa %20, yani sıfır, zaten bunu sıfır yapamazsınız işlemci fanı ve sıvı soğutucuda. Sıfır olamaz çünkü işlemci ısınıyor. Yani standby modunda çalışsa bile, yani şu an hiçbir işlem yapmıyoruz mesela, ama yine de bir şey harcadığı için yani çok ısınmaz, ama yine de belli bir sıcaklıkta olduğu için zaten bunun %20'nin altında yapmamasınız gerekiyor. Zaten izin de vermez size. Gördüğünüz gibi böyle yaparsanız iyi bir sonuç alamazsınız. Bunu yani minimum %20'de tutmanız gerekiyor. İşlemcide özellikle. Yani o yüzden bunlara dikkat edin. Bakın mesela All Set Default'a basarsam direkt anakartın default fabrikasyon ayarlarına dönüyor. Mesela All Set Cancel derseniz de mesela bir şeyler değiştirdiniz. Bütün değişiklikleri normal default ayarları alır. Şimdi mesela şurada size bunu göstermek için bakın Smart Fan modu kapatacağım. Bakın bunu kapatacağız, bu modu. Bakın kapattığım zaman şimdi bakın, dikkat edin, fan sesini duyacaksınızdır. Gördüğünüz gibi fan sesi hızlandı. Çünkü bir akıllı bir şeyimiz yok şu anda yani. Bakın burada direkt çalışıyor gördüğünüz gibi. Bakın RPM arttı. Gördüğünüz gibi çok ses yapıyor. Dolayısıyla bunu ayarlamamız için, yani acemi kullanıcılar bunu Auto ve Smart Fan modda bırakabilir. Bunu da aynı şekilde Smart Fan mod yaparsınız. Ondan sonra ve zaten bu PWM olmak zorunda zaten. Bakın CPU core olacak dediğim gibi. Eğer mesela benim fanlarınız dediğim gibi 3000'li PWM değilse DC'yi seçiyorsunuz.
4000'li ise hız kontrolü olduğu için PWM'i seçiyorsunuz. Bunları tekrar ediyorum. Bunlar hızlanma zamanı. Bunları değiştirmenize gerek yok ve absürt şeyler seçmeyin yani burada. Bunlar değiştirmenizi tavsiye etmiyorum. Bakın gördüğünüz gibi Smart Fan modunda bırakırsanız, yani bunları da aynı şekilde dediğim gibi ona dikkat ederek bunları da bence smart yapıp bu şekilde kaydederseniz sessiz çalışacaktır. Yani çok sıcak değilken, tabii ki işlemci sıcaklığınız arttıkça fan sesi de, fan dönüş hızı da artacağından fan sesi de daha çok duyarsınız, yani matematik. O yüzden smart fan modları güzel çalışıyor. Ben bunu denedim. Default olarak bazılarında açık gelmiyor. Bunların hepsini bu şekilde yaparsanız, dediğim gibi PWM veya değilse DC'yi alarak bunu bu şekilde kaydederseniz bir sorun yaşamayacaksınız. Şimdi de mesela manuel nasıl ayar yaparsınız? Diyelim ki bakın 20 derece olursa ne kadar dönecekmiş? Bakın burada işte 3000 RPM diyor. Bakın şu anki burada gördüğünüz grafikte şu an mesela bizim işlemci ısımız bakın 58 derece, 60'a yakın, bakın o da burada, yani bu grafik onu gösteriyor. Bakın burada mesela ne kadar çalışacağını buradan belirleyebiliyoruz. Zaten şu alt tarafı da dediğim gibi bakın bunlarla mouse'la değiştirebiliyorum. Mesela bunu minimum 20 yapalım. Mesela bakın kaç dereceymiş? 30 derecelerde 30 ile 40 arası mesela. Bakın biraz daha artıyor. Bence mesela artmasına gerek yok. Mesela bunları da düşürelim. 50 derecede yüzde kaç çalışsın? 50 derecede 50 çalışsın diyelim. Ve bakın 90 olursa en yüksekte mi? Evet. Bakın %100 90 olursa işte bakın fan hızını buradan yapabiliyoruz. Mesela %100 yaparsak mesela en yüksek dereceye ulaştığında mesela bakın buradan görebilirsiniz. Burada yaptığınız değişiklikleri şurada görebilirsiniz. Mesela değiştirelim anlamanız için. Gördünüz mü? 90 derece ulaşırsa işlemci sıcaklığı %89 çalış demek oluyor bu. Bakın 50 derece ise %50 çalış. Mesela bunları daha da düşürebiliriz bu arada. Mesela bunu şey yapalım. 90 derece olursa 90 derecede %100 yapalım. Bakın 90 derecede %100 çalışsın diyorum. İşte 50 derecede mesela şunu da biraz değiştirelim. Daha optimal bir şey yapalım. Mesela 70 derecede %70 çalışsın dedim. Bunu da en minimalde tutacağım. Mesela bunu da %50 olduğu zaman, 50 derece olduğu zaman 50 derecede %50, yani yarı hızında çalışsın. 20 derece olursa mesela bunu bir de şöyle düşünün. Mesela ben bunu şöyle yapmak istiyorum. Çünkü hiçbir zaman 0 derece olmayacağı için bunun zaten minimum çalışacağı bakın 30 derece gibi bir şey de çalışır. Yani bu işlemci biraz ekstrem bir işlemci olduğu için 7950X bayağı ısınıyor arkadaşlar. O yüzden sıvı soğutucu aldım. Yani bunu da işlemcinize göre davranmanız gerekiyor. Mesela daha düşük orta sınıf ve giriş seviyesi işlemciler çok fazla ısınmadığı için bu değerleri daha minimal tutabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Yani bu yaptığım ayarlar böyle bir ekstrem sistem için geçerli. Dediğim gibi bunları siz biraz da deneyip deneyimleyip görmeniz lazım. Yani mesela boşta kaç derecede çalışıyor,
işte ortalama bir şeyde ne kadar çalışıyor, oyunlarda nasıl çalışıyor, bunları deneyerek bulabilirsiniz. Bunun bilgisini de vereyim. Şimdi mesela bu işlemci minimum 30 derecede %20 yapalım. Bakın 30 derecede %20 çalış dedim. Mesela 50 derecede 30 yaparsam, evet gördünüz mü? 50 derecede %30 çalışsın dedim. Bakın 57 derecedeyiz. Ona göre bakın arttırıyor. Şimdi bakın bu mesela sert mi oldu? %70 derecede %70. Bakın bayağı bir azaldı fan sesi. Bilmiyorum size geliyor mu? Bakın ben ne yaptım? 30 derece olursa %20 çalış dedim. 50 derece olursa %30 çalış dedim. Mesela 70'te de şey yapalım. Tabi bakın soğutma şeyini göstereceğim size sol alttan. Tabi bu ayarlarınız şeyi değiştiriyor. 70 derecede mesela gördünüz mü şu an inanılmaz düştü fan hızı. Bakıyorum. Evet gördüğünüz gibi mesela gördünüz mü mesela bu bakın yine hemen hemen aynı işlemci sıcaklığımız. Bu şekilde anlayabilirsiniz. Mesela çok saçma bir ayar yaparsanız işlemci sıcaklığı artar. Bakın ben fan sesini olabildiğince kesmeye çalışıyorum. Ona göre yapmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi 59 derecede çalışıyor ama bakın şu an ne kadar sessiz çalışıyor. Bunu göstermek için şimdi mesela pompayı da ayarlayalım. Pump fanları mesela bunu da aynı şekilde ayarlayalım. Şimdi bunu da şöyle ayarlayacağım. Mesela bunlar aynı olsun. Kaça kaç yapmıştık bakalım. 30 derecede %20'ye alalım. 30 derecede %20. 50 derecede %30. 50 derecede %30. 70 derecede %50 demişiz. 90'da da %100 çalışsın dedik. Evet. Burada da gördüğünüz gibi hani DC'ye çevirseniz de voltaj değerlerini gösteriyor. Kaç voltla vereceğini. Evet gördüğünüz gibi zaten bunlar dediğim gibi ben fan controller kullanıyorum ama bunları da smart fan'da bırakırsanız buradan da yine istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bunları da aynı CPU ve pump fan'da yaptığım gibi CPU ve pump fan'da yaptığım gibi yapabilirsiniz. Yani buraları da ayarlayabilirsiniz istediğiniz gibi. Zaten size nereden aldığını gösteriyor. Bakın bunu sistem yapmıştık. Evet bunu ben sıfırlamışım sanırım. Sistem yapalım. Evet, bunları CPU yapmanıza gerek yok. Bunu sistem seçin. Sistem sıcaklığına bakarak fan hızlarını ayarlasın. Ama bunlarda kesinlikle pump ve CPU'da kesinlikle CPU core olmak zorunda. Evet gördüğünüz gibi fan hızlarımız bayağı düştü. Benim mesela anakartımda en ideal sıcaklıklar bunlar. Şimdi temel olarak böyle. Evet arkadaşlar ayarlarımızı yaptık. Bunu kapatıyoruz. Buradan kapatıyoruz. Bakın bütün yaptığımız ayarları kaydedip çıkacağız. Yes diyorum. Evet şimdi sistemi açtım. Bir de arkadaşlar mesela benim anakartım MSI. MSI'ın kendi Windows yazılımı var. MSI Center adlı. Evet arkadaşlar MSI Center açıldı. Burada bakın buradan da fan ayarlarını ve başka birçok şeyi yapabiliyorsunuz. Yapay zekayı devreye sokabiliyorsunuz. Sisteminizin işte
voltajlarını, ısılarını kontrol edebileceğiniz program var. Ağı kontrol edebileceğiniz, izleyebileceğiniz bir yazılım var. İşte RGB'lerinizi Mystic Light'la düzenleyebiliyorsunuz. Bakın burada, bakın soğutma sihirbazı var. Bunu açıyorum. Bakın bu soğutma sihirbazı kısmından da bakın burada ayarlayabiliyorsunuz. Nasıl mesela BIOS mod dersem, mesela Follow MSI Center mod bunu kendi işte ayarlıyor. İsterseniz bakın burada BIOS mod seçerseniz az önce BIOS'ta yaptığım ayarlar geçerli oluyor. Bunu kontrol etmiyor. Bakın uygula diyelim. Mesela grafik fan aracında Zero Frozer dediği, yani belli bir sıcaklığa gelmeden fanı açmasın diye bir ayar bu. Bu ekran kartıyla ilgili bir ayar. Bu kafanızı karıştırmasın. Bakın bizim burada ne vardı? CPU fan 1, pump fan 1. BIOS modu uygula dersem, dediğim gibi benim BIOS'ta yaptığım ayarlar neyse onlar geçerli olacak. Dolayısıyla veya özelleştir derseniz de bakın burada seçiyorsunuz. Manuel yapabiliyorsunuz bunları. Bunları seçemiyorum. Mesela burada nasıl bir ayar yapacağınızı seçiyorsunuz. Akıllı derseniz işte bu yazılım size akıllı modda kendi ayarlıyor. Bunda da bırakabilirsiniz. Eğer acemiyseniz bu akıllı modları kullanmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi BIOS'ta yaptıklarınız geçerli olsun istiyorsanız BIOS mod uygula diyorsunuz. Follow MSI Center mod var. Bunu uygula derseniz de bu yazılım kontrol eder Windows açıldıktan sonra. Burada mesela özelleştir diyelim. Bakın manuel dedim. Sessiz dedim. Bunu özelleştirebilmiş. Sessiz diyelim. Şimdi bakın buradan fan ayarımızı yapacağız. Varsayılan dersem %100 oldu. Mesela bakın %25 dersem bakın akıllı fanda da burada ayar yapabiliyorsunuz ayrıca. Bunları yine buradan ayarlayabiliyoruz. Mesela yine derece ve yüzde kaç çalışacağı. 0 derecede 20. %20. Böyle yukarı doğru bakın. 30'da %10 derece olursa işte bakın devam ediyor. Mesela 30 derecede %40'lara çıkıyor. %40'ın üstüne çıkacak demektir fan hızı. Bakın mesela burada %52. 40 derecede %52'de çalış demek. Şimdi manuele gelelim. Manuelde de bakın yüzde kaç çalışacağını direkt sabitleyebiliyorsunuz. Mesela %25 diyelim. Buna da %25 diyelim. Gördüğünüz gibi fan hızlarımız, bakın fan sesi kesildi gibi. Yani hiç neredeyse yavaş dönüyor şu anda. Ama tabi bu da işlemci sıcaklığını arttıran bir durum. Yani ne kadar kısarsanız, şu an boşta, şimdi ben bir şey çalıştırmıyorum. Evet bakın şimdi BIOS modu seçtim. BIOS'ta yaptığım ayarlarda bakın sıcaklık 52, 57, bakın 50'lerde geziyor yani 51, 52, 57, 56. Şu an bir şey, yani normal Windows'um açık, işte Chrome açık, bu yazılım açık ve OCCT programımız açık. Yani çok fazla bir şey çalışmıyor gördüğünüz gibi. Şimdi burada neler değiştiğini göreceksiniz şimdi. Mesela bunda bir YouTube videosu açıyorum. 1080p tam ekran. Şimdi ben öbür monitörde oynatıyorum şu an. Önemli olan o video değil. Bakın şimdi oradaki sıcaklığımız, fan sesimiz,
BIOS'tan ayarlamıştık. BIOS modu seçtik. Şu an BIOS'ta ayarladığımız ayarlar geçerli. Bakın sıcaklıklarımız. Çok hafif bir fan sesi var şu an. Bilmiyorum kaydı nasıl geliyor. Gördüğünüz gibi gayet iyi yani 50-60'lar arası. Genelde 50'lerde geziyor bakın. Full HD video oynatıyorum ve bir sürü Chrome sayfası da açık. Ve bunun yazılımlar açık. Şimdi mesela ne değiştiğini görelim. Mesela şunu performans yapalım. Şimdi Follow MSI Center modu seçeceğim. Uygula dedim. Tekrar OCCT'yi açalım. Bakın sıcaklığı takip edin özellikle ve fan sesi. Bakın çektiği watt arttı biraz. O da önemli. Aynı video açık şu an diğer ekranda. Bakın hemen hemen aynı yani. Benim BIOS'ta yaptığım ayarlarla yani bakın ama 70 falan gördü mesela. Bende görmemişti. Bakın yine 50'lerde 70'e doğru bir gidiyor ama bakın arada çektiği watt daha fazla. Şimdi bakın tekrar BIOS modu uygula diyelim. Tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi hemen hemen aynı. Bakın MSI Center modla neredeyse aynı. Bakın %50'ler, 60'lar, maksimum %70'lere çıkıyor. 70 watt civarlarında çekiyor. Şimdi bakın size niye bunları gösteriyorum. Şimdi benim yaptığım ayarlar demek ki doğru. Şimdi bakın özelleştir deyip manuel ayar yapalım. Manuel alıyorum bunları. Bakın %25 diyelim. Bakın ne olacak. Bakın ses azaldı, fan sesi. Buradan OCCT'yi açalım. Evet bakın sıcaklık gitgide artacak. Nedeni biz burada bakın kaçlara çıktı. Bakın burada biz ne yaptık? Bakın bu yüzden bunu yapmamalısınız. Bakın 95 dereceyi açtı 96. Böylece işlem makine birazdan kapanacak. O yüzden şöyle yapalım. Sessiz diyelim. Bakın gördünüz mü sıcaklık ne kadar fark ediyor. BIOS modu alayım. Bakın fan sesi arttı. Niye? Çünkü biz %25'e alınca tamam fan sesi neredeyse yok gibi. Ama bu sefer işlemcimiz aşırı ısınıyor. Bu doğru bir ayar değil. Bunu gösterebilmek için yaptım. Kesinlikle manuele alıp yani manuele de alıyorsanız kesinlikle böyle düşük hızlarda çalıştırmayın. Yani genelde akıllı da ya da BIOS'ta yaptığımız ayarlar gibi. Dediğim gibi bunu da kullanarak kullanımda işte bunları bu metrikleri ölçerek bunlara karar verebilirsiniz. Bakın normalde 50-60 bilemediniz 70 yani maksimum 80'lerde hani böyle full hardcore çalıştırsanız bile %80 yani 80 derecelere çıkması gerekir maksimum. Yani hardcore çalışmada yani tam yükte 70-80 arası bir sıcaklıkta
böyle hafif işte video izlemeydi, internette gezmeydi. Bazı oyunlarda da böyle bu şekilde 50-60 dereceler, yani 50 ile 80 arası genelde, hani toplamına bakarsak oyun oynamaktı, render almaktı. İşte tam yükte tabii ki sıcaklıklar artacaktır, fan hızı da artacaktır. Bu normal. Ama böyle normal kullanımdaki dereceler, yani işlemci ısısı 50-60 derecelerde, maksimum 70 olabilir. Yani onun dışında oluyorsa ayarlarınız yanlış demektir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın benim BIOS'ta yaptığım ayarlarla MSI'nin önerdiği, onun uyguladığı ayarlar neredeyse aynı sonucu veriyor. Bakın neredeyse aynı watt, aynı dereceler. Hatta bir tık daha sıcak, böyle çok ufak bir daha sıcak. Yani benim yaptığım ayarlar daha mantıklı ve birbirine çok yakın. Siz de böyle ayarları bu şekilde yaparak mantığını da anladıysanız, önemli olan mantığını anlamak. Çünkü herkesin bilgisayarı farklı. Yani aynıysa zaten yapabilirsiniz, sıkıntı yok. Ama bunun mantığını anlayıp kendi bilgisayarınıza uygun ayarları bulup, deneyerek, böyle izleyerek bunları bulup ona göre ayar yapmanız. Yani bu ayarlar rastgele yapılırsa evet çalışır, yine çalışır ama işte istediğiniz verimi alamazsınız. Verimli çalışmaz. İşlemciniz çok ısınabilir. Çok ağır fan sesi almıyorum dersiniz ama siz bunları takip etmezseniz işlemciniz aşırı ısınır. Aşırı ısınması demek ömrünün azalması demek. Bozulma ihtimalinin yüksek olması demek. O yüzden bunlara dikkat edip ona göre yapın bu ayarları. Başka soracağınız, anlamadığınız şeyler olursa, istekleriniz, önerileriniz olursa da lütfen yorumlara yazın. Bunları değerlendirip buna göre tekrar video hazırlayabilirim. Ya da cevabı basitse yorumlarınıza cevaplarınızı muhakkak yazıyorum. Yorumların hepsini de okuyorum bu arada. O yüzden ona göre bana yazın. Bunları değerlendiririz. Şimdi videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.